arkadaşlar, nasılsınız? İyisin inşallah. Aşkım nasılsın? Selamünaleyküm arkadaşlar. İyiyim çok şükür. Sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkürler. İrca nasılsın? Bak kim var arabada, göster. Kimler arabada? Büyük anne. Büyük anne de var. Kim o? Kamera büyük anne. Kamera. Sağ böyle. İyi misin büyük anne? Görmüyorum ana, kim olduğunu bilmiyorum. İyi misin diyor, sana soruyor. Yavrum dayanamam. Anneannem Allah iyilik versin. 92 yaşında arkadaşlar. 90 küsür yaşında, ben de bilmiyorum tam da. Allah yardım Bazen etsin yavrum. yaşlılıktan ötürü hafıza tabii, biz nasıl olacağız? Ben onu da bilmiyorum. Allah o günleri gösterir mi, o yaşları gösterir mi onu da bilmiyoruz. Allah büyük, 95. göreceğiz. Ana senin arkadaşın bilen mi? 90 üstü ama tam hatırlamıyorum, tam bilmiyorum. Anneanne sen kaç yaşındaydın? Ha? Şimdi 87'ye gireceğim. 87 diyor kendisi. 87. Bilmiyorum, 87 olabilir, doğrudur. Evet, Evet, şimdi biz boyun bugün küçük. nereye gidiyoruz? Biz bugün Keçi boyun gitmekten. Yazdırmamış babam. yazdırmamış keçi koyun gütmekten. Evet. Tabii o zamanlar kimlik kartı işte eskilerde geç yazılıyordu. Yalnız dedem benden 2 yaş büyüktü. Dedem He. öleli 4'e geçti. 4 sene oldu. Allah rahmet eylesin inşallah. Şimdi Fatih kardeşimiz var Menemen'de. Davet etti bizi. Abi akşam yemeğinize bize gelin dedi. Ondan sonra şimdi ona gidiyoruz. Hazırlıklar yapıyorlar. Sizle tanışın istedim. Fatih kardeşim de daha önce Endonezya'dan evlendi. Hem bir sohbet ederiz, muhabbet ederiz. İşte böyle. Irca da arkada rahat, iyi. İzmir yanıyor bu arada arkadaşlar. Şu anda 30-40 derece tam. 40 derece. Yani çok, bir de ormanlıklarımız yanıyor. Bilerek yakıyorlar. Evet. Yani İzmir'de su da kalmadı bu arada. Önümüzdeki haftalarda Ağustos'tan itibaren kesilecek diyorlar. Evet maalesef. Yani iklim değişiklikleri çok kötü etkiliyor bizi. Biz de bu gidişle büyük bir ihtimal Endonezya'ya gideriz. Hayır. Orada su çok Hep değil mi? yağmur. Evet. Yağmur Hep ve yağmur su yağıyor. çok Hep fazla yağmur var. yağıyor. Ne yaparız biz? Burada su yok aşkım. Dayanamam ben. Evet. Yandım. Yandım. Evet arkadaşlar, bu arada bize gelen çok yorumlarda neden bize selam yollamıyorsun, neden selam yollamıyorsun? Yollayalım arkadaşlar, niye yollamayalım? Hepinizi seviyoruz bu arada. Gurbetçi Baba var Almanya'dan. Sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz ona. Çünkü geçenlerde de uyarmıştı beni, bana niye selam yollamıyorsun diye. Buradan size selam olsun Gurbetçi Baba. Selamünaleyküm. Bir de Hüseyin abim var Almanya'dan, kulakları çınlasın, onu da seviyoruz. Yani bütün sevenlerimize selam yolluyoruz buradan. Allah razı olsun. İsmini sayamadığım birçok insan var. Fadime ablam var Adana'dan, Ayşe teyzem var Kayseri'den. Yani Tekirdağ'dan Fatma ablamız var. Ondan sonra ufaklı büyüklü çok sevenimiz var. Abi Bekir Onal var. Evet, Bekir kardeşim zaten bize bu konuda yönlendiren, yardımcı olan, yani onun sayesinde geldik, başladık. Öyle gidiyoruz. Onu sevenleri de bizi de sevdi. Teşekkür ediyorum bu arada. İşte böyle. Bakalım. İzmir biraz buğulu. Göster sayan. Evet arkadaşlar, bu arada anneannem bizde. Yaklaşık bir 15 gün oldu. Evet. 15 gün mü oldu yarın? 15 gün oldu. Herhalde 15 gün olacak. Neyse 10 veya 15 gün oldu. Arada bir alıyoruz biz onu. Bize de getiriyoruz. Nanti çok seviyor onu. Evet. Kendi yani büyüyünce çocuklaşır ya insan. Ircan'ın da aynı zamanda arkadaşı, büyük annesi. Beraber oynuyorlar. Sen bilir misin? Ben Endonezya yemeği büyük anneye yedirdim. Evet, onun üzerinde sen test ediyorsun değil mi? Evet. Büyük anneyi kullanıyorsun. Evet. Ama büyük anne çok seviyormuş. Seviyor mu? Evet. Bir çorba, tatlı çorba yaptım ya. Onu diyor aşure. Endonezya aşure mı bu? Evet diyorum. Ama yiyor değil mi? İyi iyi. İyi, yesin.
yedirdim. Çok seviyormuş. Çok şükür. İyi, afiyet olsun. Öyle biz bakalım. bilmiyor ki de. Ha bak büyük anne bilmiyor. Ama güzel değil mi büyük anne? Çok güzel olmuş çok. Tamam. Yarın bir daha yapacağım. Kızartıyorum. Sağ ol yavrum. Tamam büyük anne. Sağa dönün. Buralara müzik koydum. Gerçek mi aşkım? Geldik mi? Evet, geldik Fatih kardeşimin yanına. Davetin için teşekkür ederiz. Fatih kardeşim. Fatih de burada. Merhaba. Şöyle göstereyim size de. Ne? Al yenge. Ne alacak o? Üzüm. Üzüm mü alacaksın? Bakalım. Bizim de boy 1.98 ama alabilirsek. Onlar olmuş mu ha? O biraz olmuş ama biraz daha ekşidir. Kesmek lazım onu. Daha olacak. Koparamıyor mu? Bir dakika bıçak alayım. O ne? Fare. Fare mi? Kim dikmiş? Ha, annesi dikmiş. Ama o Indonesia getirdi. Ha, oradan mı? Ha bak şurada var sarı. Bak. Sarı olmaz sarı. Sarı işte o. Sarı olmaz ama. Aynısı ama. Aynı ama bu Ben bunu sebzeler anlatan için. dedim de abi de bu çekirdeği var. Yeniyor mu yenmiyor mu? İlaç gibi bir şey herhalde. Evet. Tam anlamadım. Ha, Şöyle- al ye bak bakalım. İkram edelim. Teşekkür ederiz. Fatihlerin evi de burası hangi köydü? İzmir. İzmir Mermer Çavuş Mahallesi. İzmir Menemen eski adıyla Çavuşköy'ü. Çavuşköy aynen. Çavuşköy. Vallahi ev mükemmel. Hem hatıra olarak size kalsın gerçekten. Burada kim oturuyor demiştin? Annenin evi. Burası annenin evi. Ondan sonra bahçe zaten güzel. Vallahi mükemmel ya. Tavası temiz. Burada siz oturuyorsunuz hemen. Doğru. Bir yanda kim oturuyor? Orada da anneannemler var. Ha. Irca da burada. Evet. Vallahi burası serin. İzmir nasıl yanıyor biliyor musun? Çekeceğiz abi. Üste de bak istiyorsanız. Evet, üst taraf da böyle güzel yani köy gerçekten çok güzel ya. Şöyle manzaraya bak. Vallahi mükemmel manzarası var. Şu taraf Menemen ne tarafta kaldı şimdi Fatih? Merhaba, sağ olun. Ha öyle kaldı. Evet, güzel. Allah içinize sindirsin. Amin. Evet abi. Başlayalım. Evet Fatih kardeşim nasılsın? Bizi davet ettiğin için tekrar teşekkür ederiz. Hoş bulduk abi. Görüşüyorduk. Bir sene önce gelmiştik değil mi? Kasım gibi gelmiştiniz abi. 7-8 ay önce. Ha 7-8 ay önce gelmiştik ama sen bize davet ettiğin için teşekkür ederim bu arada. Çok güzel bir sürpriz yaptın. Evet, aynen. Onu söylemedik bilerek. Evet söylemedin ama biz çok şaşırdık. Bu arada mangalımızı da yaktık arkadaşlar. Fatih kardeşimizin bir tane kızı olmuş. Aynen. Allah analı babalı büyütmek nasip Allah razı etsin. olsun. Sizlerden de dualarınızı bekliyoruz. Amin. Yani çok sevindim. İnan o kadar çok sevindim ki anlatamam ama çok da kızıyorum. Evet. Niye söylemedin? Evet. İnsan bir arar abi çocuğum oldu bilmem ne. Geliriz hediyemizi getiririz şey yaparız. İşte ben hediye getirmeyi diye yaptım zaten. Öyle şey mi olur ya? Allah Allah. Boşu boşuna zahmete girmeyin, gerek yok. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Benim için önemli olan düşünme. Abi ben düşünüyorum. Beni zaten biliyorsun yani. Teşekkür Daha ederiz. önceden, ta evlenmeden önce sen biliyorsun benden bilgi alıyordun. Aynen. Yardımcı olmaya çalıştım elimden geldiği kadarıyla. Yani bir tek Fatih'e değil. Arkadaşlar yani Endonezya'ya gidecek olan kişiler genelde beni arar. Abi şu evrak mı bu evrak mı hangileri lazım hangi eksikler var. Şimdi tamam oradaki Bekir Onal kardeşimizi biliyorsunuz ediyorsunuz ama ne diyor kendisi de yapabileceğinizi kendiniz yapın. Aynen. Ama yapamayacağınız yerlerde kırsal bölgelerde özellikle Aynen. destek alın.
Yani bunu emniyet açısından, güvenlik açısından, dil açısından, çünkü 700'e yakın belki daha fazla Endonezya 300 üzeri. Heh. Biliyorum ben. dil var. O yüzden yani böyle kendi imkanlarıyla yapabilecek olanlar zaten yapıyorlar. Fatih kardeşim de kendi imkanlarıyla yaptı ve mutlu. Ben çok Şükür, mutlu iyi görüyorum insan, onu. Allah razı olsun. Öyle ya. Şimdi yengemi de çekmek isterdik ama o müsait değil. O yüzden yani yanlış anlamayın, bebekle ilgileniyor. Fatih kardeşimle bir konuşma yapalım dedik. Şimdi arkadaşlarımız hep soruyor. Ben de sana sorayım. Yani hep benden öğreniyorlar bu bilgileri. Bir de senin ağzından Biraz duysunlar. açılalım baba. Ateş bayağı iyi iş yaptı. Evet, nerede kalmıştık Fatih kardeşim? Bir şeyden kaçtık. Ateşten kaçtık. kaçtık. Öbür tarafta yanacağız gerçi de. Yani Allah biliyor artık onu. İnşallah Yani kazanan oluruz öyle diyeyim. İnşallah öyle oluruz. Şimdi nasıl tanıştınız diye sormayacağım artık. Aynen. Bunlar klasik sorular. Sadece şunu soracağım. Hani takipçilerimiz de merak ediyor veya izleyenler de merak ediyor. Nasıl Endonezyalı birisiyle evlenmek sence nasıl? Çünkü şunu neden soruyorum biliyor musun? Sen ilk defa evlendin. Hadi biz evlenip ayrıldık. İkinci eşlerimizi aldık. Geneli o şekilde oluyor. Ama ilk evlenen, sen şu an kaç yaşındasın? Bir kendinden inceden bir bahseder misin? İsmim Muhammed Fatih Adıgüzel. 23 yaşındayım. İzmir'de yaşıyorum. Yani Endonezya'da en büyük Türkiye'deki problem, Endonezya birisinin oradaki ağız tadı çok farklı. Türkiye'deki bizim çoğu yemeği sevmiyorlar, domates soslu diyorlar, örnek veriyorum. Evet. Hangi yemeği denese domates sos, domates sos. Ya onlar biraz daha karışık yemek yemeyi seviyorlar. İşte onların bakso var popüler. Yok, En büyük- konuya şöyle gidelim. Sen direkt yemekten girdin. Ha. Dur. Seni oraya yönlendiren ne oldu da Endonezya? Nereden geldi aklına ya? Hani Birincisi Türkiye'deki insanları evliliği zorlaştırma var. Ya, örnek veriyorum, insanlar daha ucuz evlilik yapabilecekken abi gidiyorlar, ne yapıyor? Bizim arkadaş var şimdi, örnek veriyorum, 1,5 milyon diyor. Ne bu ya? evet, o da- 1,5 milyon. Abi Arkadaşlar bu arada bunu ben söylemiyorum, söylettirmiyorum da. Yani Aynen. bana bazen kızıyorsunuz. Yani Türk ırkını karıştırıyorsun, Türk şey yapıyorsun. Bu adama ben kız bulmadım. Bu Aynen. adama ben yardımcı olmadım. Kendi imkanlarıyla, Aynen. kendi şeklinde halletti. Ama şu şekilde söyleyeyim. Yönlendirme sebebini de, gitme sebebini de kendisi zaten Bir açıklıyor. maddi. Birincisi maddi diyor. yani Türkiye'de yaşasam, evlenmeye çalışsam 1 milyon, 1,5 milyon para gider yani. Evet. Adam meğer istiyor zaten 300 bin lira. Dur bakalım, bismillah, daha bunun düğünü var. Evi var. Ya belki benim babam zengin değil. Belki Evet. anam zengin değil. Kendi imkanlarımla yapacağım. Nereye kadar? Evet. Seni yönlendiren bu oldu. Biraz yani. maddiyat yani. Peki Endonezya nereden aklına geldi? Müslüman ülke. Ha, onu, Aynı orada değil. onu düşündüm. Mesela ne bileyim Sudan olabilirdi, onlar da Müslüman ülke, Afrika bölgesi. Ne bileyim Fas olabilirdi, Suriye olabilirdi, İran, Irak olabilirdi. Yani Bilmiyorum yani, samimi geldi bana, öyle diyebilirim. yani onları araştırdın yani. Aynen. Yani bize daha iyi yakın. Yani sakin insanlarsa kafa rahat. Evet. İnsanlar sadece istiyor ki yaşamak. Yani orada da vardır elbet, her yerde vardır ama adamlar genel olarak yaşamak için çalışıyor. Yani çok para biriktireyim diyen insan bence çok yoktur Endonezya'da. Evet. Geneli öyle diye düşünüyorum ben. Şimdi nasılsın? Mutlu olduğunu görüyorum zaten. Şükür, elhamdülillah iyi. Peki ailen nasıl karşılıyor? İlk geldiğinden bir bahseder Annem- misin annem mesela? İlk geldik. Annem diyor ki, yani Tiara'yı gördüm diyor. 40 yıldır sanki aynı yerde yaşıyoruz. O kadar samimi buldu yani ilk geldiğinde. Şimdi hala da aynı yani. Değişen bir şey yok. Dilden dolayı biraz sıkıntı olmuş olabilir. Eğer şimdi evlenen arkadaş varsa tavsiyem şu: ilk 5-6 ay tam konuşamıyor. Bak, eşim de aynısı oldu. İşte ben yapamayacağım galiba, nasıl dışarıda ben konuşacağım. Maşallah şu an 8-9 ay falan oldu, 10 aya yakın herhalde. Yani şu an Türkçesi oldukça gelişti. Derdini anlatabiliyor. Mesela ben evde şu an full Türkçe konuşuyorum. Ha. Hiç yani öyle Evet, bunu da söylemen güzel oldu. Çok az yani konuşuyoruz Endonezya arada. Şimdi benim hanım da biliyorsunuz Türkçe kursu veriyor. Bu konuda yardımcı olmaya çalışıyor. Ama almayanlar da bile biz şunu söylüyoruz devamlı. Bir 6 ay sabredin kardeşim. Aynen, 6'ya day. 6-7 ay sabredin. Nedir bu sabır? Yemek Yemek. bir problem.
yemek oluyor. İkincisi dil problemi oluyor. Üçüncüsü kültür problemi oluyor. Yani örf ve adetlerimizi bilmedikleri için. Yani nasıl nerede nasıl davranacaklarını bilmedikleri için bu sıkıntıları sen de yaşadın yani. Aynen. Arkadaşlar ufak bir tavsiye vereyim. Eğer Endonezya evlenmeye gidiyorsanız gelirken yemeği doldurun. Evet. Kıyafeti boş verin. Çok az alın. Türkiye'de alırsınız ama yemek konusunda çok zorluk çekersiniz. Kargo parası zaten şu an 700 lira falan herhalde. Evet. 10-15 dolar arası değişiyor. Yani 1 kilo o da bunu Aynen, belirtelim. bir 1 kilo, kilo bir kargo ücreti. zaten 30 kiloyla vurduğuma 15-20 bin lira para yapıyor. Aynen öyle yapıyor. Hani yemeği doldurun, tavsiyem bu olur. Yani gelecek olan kişiler bagajlarının birisini eşya, diğer bavul hakkını yani eşya dayının eşinin diyeyim getirdiği zaman da bol bol yemek, yiyecek mesela nedir bunlar? Sosları, büyük yani %80'i Aynen, sos zaten. aynen. Bu sosu, ondan sonra acısı, Aynen. baharatları bunları bol bol getirmenizi tavsiye ediyoruz. Aynen. Yani bu getirdikleri ürünler de bir 5-6 ay götürür onu. O esnada da Türk Götürür. yemeklerine alışmaya çalışır. Böyle maçı götürürsünüz yani. Yani Türkiye'de de var, satan yerler var ama biraz daha pahalıya geliyor aslında. Evet. Oradan gelirken getirmede daha ucuza gelir onlar için. Hani ben var İstanbul'da falan var Var, birkaç yer. var, evet var. Ama mecbur kalınca da ne yapacaksın? Ben aldım yani mecbur kaldım. Ne yapayım? En azından bir alternatif. Evet. Bir ağız tadı şeyi var yani iyi kötü idare ediyoruz onlarla. Şimdi anlaşması nasıl anneyle? Yani Şimdi şu an maşallah baba iyiyiz. Allah rahmet eylesin yani Aynen. vefat etti. Anne var, erkek kardeşim var, bir de ablam var. Ablan evli, erkek kardeşim de burada İnşallah. kalıyor. O da evlenecek inşallah. İnşallah hayırlısı olsun onun için de. Anneyle zaten İyi yani. ana kız gibi Ana kız, geçiniyorlar. aynen. Zaten bir de maşallah nur topu gibi kızımız olmuş. Razı olsun. Onunla da böyle haşır neşir Aynen. eğleniyorlardır. Yapacak bir şey yok yani takılıyorlar. Vakit geçiyor. Şimdi yalnızlık çekiyordu. Ama şimdi çocuk var en azından kendini avutuyor. Heh, bu da çok önemli. Aynen. Yani ben kızıyorlar bana şey diye gelen kişiler arkadaşlar gençse böyle hani Fatih kardeşim gibi ise direkt çocuk yapın diye ben söylüyorum. Neden? En azından kafa biraz daha dağılıyor. Aynen. Biraz daha özlem azalıyor o tarafa doğru. Bir problem olmuyor. Yani o engamede çocukla birlikte kendisi de hem yetişmiş hem büyümüş oluyor. Aynen. Arda çocukla birlikte otomatik Türkçe öğrenecek zaten. Heh, aynen öyle oluyor. En büyük avantajlardan biri. Bu arada Endonezyadan evlenip de çocuğu olanlar çifte vatandaş oluyor. Bunu da biliyorsun. 18 yaşına kadar. Ha, 18 yaşına kadar çifte vatandaş oluyor. 18'den sonra seçiyoruz sanırım. Heh, İkisinden 18'den. birini seçmesi Evet, lazım. ya Türk vatandaşlığını seçebilir ya Endonezya vatandaşlığını ama şu an 18 yaşına kadar çifte vatandaş olarak geçiyor. Zaten sen de yengemle çocuğu Şu an birkaç ay Türk sonra kimliğini aldık. İnşallah Endonezya pasaportu çıkartacağız. İstanbul ya da Ankara'da tam net araştırmadık. Onu çıkaracağız. Ondan sonra Endonezya'ya gittiklerinde rahatlar. Bir Hayırlısı. fark yok. İnşallah hayırlısı Amin. olsun. Sağ salim gitsinler, Amin, sağ inşallah. salim gelsinler inşallah. Valla soracağım bunlar. Kültür farkını sorduk. Yeme içmeye alıştı dedin. Yavaş yavaş alışıyor dedin. Aynen. Yani hava şartları biraz tabii kışın üşümüştü. Biz kışa doğru gelmiştik. Aynen. Bayağı Geldiğimizde üşüyordu. bizim soğuktu biraz aynen. Bayağı soğuktu. Ama ona da bu sene itibariyle alışıyor. Onu da emin ol alışacak. Adapte oluyor, Adapte aynen. olacak. Arkadaşlar şöyle çevireyim çok az. Fatih kardeşim az önce de konuşmuştuk. Yani maddi sebepleri, evlilik hakkındaki Aynen. maddi sebeplerinde. Şimdi onun da detayını verir misin? Yani burada az önce 1,5 milyonlara mal oluyor dedin kendin. Şimdi 1,5 milyona ne kadar mutlu olabiliriz onu da bilmiyoruz. Yani şimdi adam Çünkü evleniyor. yanlış anlamayın arkadaşlar istekleri bitmiyor. Yani hem erkek tarafının isteği bitmiyor. Bunu kız tarafına suçlamak istemiyorum. Hem de bayan tarafının isteği bitmiyor. Günümüzde böyle. Yani gene beni linçleyeceksiniz ama yani canlı şahidi örneği burada. Şu adam 23 yaşında, 22 yaşında gittin değil mi sen oraya? Askerden geldin. Aslında 23'ün başına gittim. Şu anda Şu anda- 24'e dolduruyor. Aynen Yani öyle. daha Fatih kardeşim çok yolun başında. Yani çok genç daha. Ama mantığını kullanmış. Çok da güzel yapmış bana göre. Erken yaşta seçimini yapmış. Şimdi detayları ver izleyicilerimize. Şimdi şöyle söyleyeyim. Endonezya'da evlilik ilk başta ucuz. Örnek veriyorum 300-500 bin liraya halletti diyelim. Evet. Asıl olay bundan sonra başlıyor. Çünkü taksit gibi diyeyim.
Endonezya'da evlendin, sonra devamı geliyor. Her 2 yılda bir, artık bir maddi durumuna göre eşin isteyecek. Başta istemiyorum dese de özlem çekecek, istiyorum diyecek, bir ailemi göreyim diyecek. Evet. Şimdi eşinin de gitmesi 25 bin lira, problem yok. Ama örnek veriyorum, aile olarak gidelim dediğinde çocuk da varsa 3 kişi. Evet. 2 yaşından sonra problem başlar. 3 bilet yazar. Minimum 80 bin lira, örnek veriyorum abi. 27-28 lira diyorum. Aynen. O da şu an günümüz Şu an günümüz rakamlarındaki rakam, ortalama aynen, rakam. aynen. Yani Fatih'in dediği belki 100 de olabilir, Olur. belki O 70 de olabilir ama. aktarmalı olur, Heh, aktarmasız olur, değişir. Biz ortalama minimumdan diyoruz. evet. 80 lira. Bu adamın ya evi yoksa, kirada oturuyorsa 15 lira. Bak bir ay için bu konuştuğumuz. Kaç yaptı? 95 lira yaptı. Bu adam oraya gittiğinde hiç para yemeyecek mi abi? Tabii canım. yiyecek. Pasaportu, cartı, ya bu adam kafadan 150 lirayı çıkarması lazım. Bir aylık ziyareti için. Ama şöyle yapabilir. Eşini çocuğunu gönderdiğinde 70-80 liraya mal eder. Evet. Çünkü burada işte de çalışmayacak. O da ona bir ekstra yük. Yani herkesin maddi durumu aynı değil. Şimdi bu konuda haklısın ama şunu da belirtelim. Şimdi ilk evlendiğinde ailesiyle şu konuyu konuşuluyor. Genelde biz bunu baştan konuşuyoruz yardımcı olduğumuz kişilere. Nedir bu? Kızımızı bize ne kadar sürede gönderirsin? Şunu söylüyoruz, şu cümle çok önemli. Allah rızık verdiği müddetçe. Neden söylüyoruz? Yani maddi durumun senin elverişli mi? Her yıl gönderemezsin kardeşim. Aynen. Rakamlar belli. 100-150 bin lira her yıl nasıl göndereceksin yani? Yok bu aile gibi oluyor abi. Tek gönderirse belki gönderebilir. Yok ama- tabii ailenle gideceksin mesela. O da Aynen. seni tutturdu. Sen de gel, sen de gel dedi. Aynen. Ne yapacaksın bu sefer? Mecbur gideceksin. Yani biz bunu baştan konuşuyoruz. Diyoruz ki 2 yılda bir, 3 yılda bir adamın bütçesine, durumuna göre tamam diyorlar. Yani Allah rızık verirse 3 yılda bir. Ben biliyorsunuz kayınpederlerim, kaynalam geldi. Onları davet etmiştik ama ona göre söylemiştik. Ha belki ben de 3 yıl sonra ya ben giderim ya tekrar davet ederiz ya da tam tersi ortak bir nokta Jakarta'da buluşuruz. Olabilir. Yani çünkü benim çok uzak. Onun 100-150 bin lira dediği benimki daha da çok Aynen. o şeye çıkıyor. Çünkü Ali abi ekstra gidiyor, bir o kadar daha gidiyor. bir Türkiye kadar daha gidiyoruz çünkü. Olay bu. Yani ama bu konuda haklısın. Ama bana göre gene para değil. Neden diyeceksin? Abi şimdi günümüzde evlenen kişilerde de aynı şeyler oluyor. Yani şuraya tatile gidelim. Otellere gidelim. Ama abi şöyle bir şey örnek veriyorum. Şimdi senin Türkiye'de sadece bilet için sen çalışmıyorsun ya. Mesela arama almak istersin, ekstra Evet. bir şey almak istersin. Bunun oluyor, senin köşeye koyduğun parayı yemiş oluyorsun aslında bir anda. Hani 2 senede bir koy ye, yok Yani koy ye her gibi bir şey ikisinin oluyor de yani. şimdi artısı da var, eksisi de var. Aynen. Ama ben mutluluk bulduğum için Aynen, ben de. oranın masrafı bana koymuyor kardeşim. Yani ben kendi şahsıma olarak söyleyeyim. Yani bana koymuyor oranın, ben mutlu olduğum için. Abi ben sadece bazı arkadaşlar hayal kurmasın. Hayal Ha, kurup da pişman baştan olmasın tabii, yani. baştan konuşmak lazım Aynen. her şey. O. Mesela sen çocuk oldu diye, özlem duyuyor diye gönderiyorsun. Ama çocuk olmamış olsaydı belki seneye düşünebilirdin. Aynen. Yani her sene Acelesi. gönderemezsin yani. İmkanı yok. Bu konuda müfterif Aynen. olalım yani. Aynen, o biraz ekonomik olmaz. Ya şöyle, Türkiye'deki hayatımdan kısmam lazım. Evet. Burada bir şey yapmak istiyorum, aktivite. Bu aktiviteden benim kısmam lazım ki benim oraya gönderecek parayı biriktirmem gerekiyor. Evet. Belki ben burada iyi kötü bir araba almak istiyorum veyahut da iyi kötü bir iş yeri açmak istiyorum. Ya bunların hepsi maddi yani. Aynen öyle. Bir de şimdi arkanda bir aile desteğin yoksa, kendin çalıştığın parayla bir şeyler yapmaya çalışıyorsan o daha farklı bir şey. Evet. Burada haklı. Eğer yine zorlanıp da tek başınıza bir şey yapmaya çalışacaksanız arkadaşlar baştan konuşun. Aynen. Ailesiyle, kızın ailesiyle ve kızla tek tek yani baş başa konuşun. Ben seni kardeşim her sene gönderemem veya 2 senede bir gönderemem. Ben seni 3 yılda bir anca gönderebilirim diye baştan Aynen. belirtmek lazım. Çünkü onlarda bizde eskiden de ben hep söylüyorum söz senettir diye ama Aynen. onlarda söz ağzınızdan çıktı mı bunu uymak zorundasınız. Valla ağırladığın için, bu güzel yorumu yaptığın için, bize destek olduğun için teşekkür ediyorum. Ve davetinin için de tekrar teşekkür ediyorum kardeşim. Rica ederim abi. Birazdan da arkadaşlar mangalımız pişsin. Bir şöyle inceden bir şey yaparız, görsel olarak gösteririz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdiden hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Sampayı cumpa diyoruz. Sampayı Cumpa, selamünaleyküm. Hoşça Fatih'in maşallah şeyde